İmam Gazali'nin varlık tasavvurundan Platon'un mağara alegorisine kadar uzanan ontolojik bir perde düşünün. Karagöz ve Hacivat bugün çoğumuzun zihninde bir çocuk eğlencesi olarak yer etmiş olabilir. Fakat aslında yüzyıllar boyunca dönüşen toplumsal hafızanın, politik hicvin ve kimlik inşasının da en önemli alanlarından biri. Peki bu hayal perdesi bize ne anlatıyor? Bugün bu gölge oyununun tarihsel kökenlerinden tasavvufi derinliğine, oradan da iktidar estetiği bağlamında da konuşabileceğimiz bir perspektife nasıl geliyor bunu konuşacağız. Eğer hazırsanız bu hayali zılı birlikte keşfedelim. Karagöz öncelikle bir gölge oyunu. Peki gölge oyunu ne demek? Gölge oyunlarında farklı coğrafyalarda farklı materyaller kullanılıyor olsa da en nihayetinde çeşitli nesnelerin çoğunlukla deriden yapılmış materyallerle bir perdeye yansıtılması. Bu perde 1 metreye 1,20 metre oranında genelde ve perdenin arkasında da bir ışık kaynağı oluyor. Bu ışık kaynağı sayesinde perdenin arkasında hareket ettirilen nesnelerin gölgeleri perdenin diğer yüzüne geçer ve seyirci de, bakan kişi de cisimlerin, nesnelerin kendisini bizzatihi tasvirleri görmez de o nesnelerin gölgelerini görür. Karagöz oyununda ise genellikle nesneler deriden yapılır ve 35-40 santim boyutlarında oluyor. Bu nesneler de insan motifleri, hayvan motifleri, bitki veya çeşitli eşyaların motifleri olabilir. Genel olarak gölge oyunu diye tasvir ettiğimiz oyunların Çin bölgesinden yayıldığına dair yaygın bir kanı var. Fakat bunun yanında gölge oyunlarının Hindistan'da doğduğu da söyleniyor. Mısır'da doğduğu da söyleniyor. Yani farklı anlatılar var kökenlerine dair. Şimdi gelin bu videoda biraz bu farklı anlatıların her birine kısa bakalım. Milattan sonra 11. yüzyılda yazılmış olan Çin Ansiklopedisi'nde geçen bir hikayeye göre milattan önce 140 ile 87 yılları arasında hükümdar olmuş olan Wu'nun eşi bir şekilde vefat ediyor ve eşinin ölümüne oldukça üzülen Wu'ya saraylılardan birisi destek olmak ister. O kişi Wu'nun eşinin bir temsilini, bir motifini yapar ve yaptığı bu motifi de bir perdenin arkasından ışık yansıtarak gölgesini imparatora izletir. Dolayısıyla bir nebze olsun Wu'nun acısını dindirmek ister eşinin hayaliyle. Aynı ansiklopedinin yazılmış olduğu dönemde imparatorluğun çeşitli kamusal alanlarında, pazar yerlerinde bu gölge oyunlarının oynatıldığı da biliniyor. Cevdet Kudret'in belirttiğine göre de yine aynı dönemlerde Batı'da bu oyunlara Çin gölgeleri, Çin oyunları dendiği de biliniyor. Hindistan anlatısına göre de milattan sonra 4. 5. yüzyıllarda bu gölge oyunu Java'ya gelmiş ve Java'da Wageng formunu almış. Hem Wagenglerin formunda hem de oynatılan oyunların içeriklerinde de Hint efsanelerin etkisi gözlemleniyor. İslam dünyasında ise gölge oyunlarına hayal el zıl deniliyor. Yani gölge hayali. Bazı yerlerde bu perde hayali veya hayal el sitare olarak da geçiyor. İmam Gazali, İbn Hazm gibi bazı tasavvufçular da hayal sahnesini evrene benzetiyorlar. Hayal sahnesindeki çeşitli kişileri, hayvanları, kullanılan eşyaları da evrendeki yani dünyadaki diğer her şeye benzetmişler. Aynı zamanda oyundaki hayaller nasıl bir sanatçı tarafından oynatılıyorsa evrendeki yani dünyadaki geri kalan her şey de görünmeyen bir yaratıcı tarafından oynatılır diyorlar. İşte burası tam da tasavvuftan Platon'a kadar çizebileceğimiz bir düşünce izleyeni kurulduğu yer. 16. yüzyılda Shakespeare de buna benzer bir şeyi bir karakteri aracılığıyla söyletmişti. Bütün dünyayı bir tiyatro sahnesine benzetmişti aslında ve içerisinde bizlerin de birer rol yaptığımızı, birer karakter gibi eylemlerimizle karakterlerimizi inşa ettiğimizi söylemişti bir nevi. Burada İmam Gazali ve İbn Hazm gibi tasavvufçularda ise kaderciliği görüyoruz. İslam felsefesindeki bu vurgu yani Karagöz oyunlarının biçimsel özellikleriyle içerikleri arasında da aslında bir bağlantı kuruluyor. Belki de İmam Gazali buradaki bağlantıdan da ilham almış olabilir bir nevi. Keza Osmanlı'da da bir hayal oyununa başlanmadan öncesinde bir anlatıcı vassaf sahneye çıkar. Oyun başlamadan öncesinde Tanrı'nın ululuğunu anlatır. Sonrasında oyunu tanıtır ve diğer oyuncuları, diğer karakterleri daha doğrusu sahneye davet eder. Bunun yanında Karagöz oyunlarının ibret sahnesi olarak anıldığı da görülüyor. Bunun sebebi de aslında Karagöz oyunlarının çeşitli politik hicivlere ve toplumsal meselelere de konu etmesi oldukça yaygın bu oyunlarda. Aynı zamanda 14. yüzyılda İbn Danyal, Memlük hükümdarı Baybars döneminde yazdığı bir Karagöz oyununda bu dönemde Mısır'da Karagöz oyunlarının yani gölge oyunlarının o kadar sık oynandığını söyler ki artık halk bu oyunlardan sıkılmıştır. Hatta şöyle bir şey de söylüyor. Karagöz oyunları
yazılı metinlere dayanır ve bu yazılı metinlerden belli başlı hikayeler var ünlenen ve her yaratıcı ekip de bu hikayeleri oynuyor aslında. İbn Daniel bu konuyu da eleştiriyor. Herkes aynı şeyi oynadığı için halk sıkılıyor diyor ve kendisi de bu sebepten dolayı yeni bir hikaye yazıyor. Ve kendi yazdığı bu yeni hikayenin diğer tüm hikayelerden çok daha üstün olduğunu belirtir. Çünkü yeni, farklı bir hikaye. Gölge oyununun Osmanlı'da tam olarak ilk kez ne zaman oynandığı bilinmiyor. George Jacobs tarafından öne sürülen bir görüşe göre gölge oyunları ilk kez Çinlerden Moğollara, Moğollardan Türklere geliyor. Cevdet Kudret de Orta Asya'da kullanılan kaburcuk, karcuk gibi kelimelerin gölge oyunu demek olduğunu söylüyor. Gölge oyunlarında kullanılan hayal kelimesi de yani hayaller, o motifler de mücessem şekil anlamına geliyor ve aslında kukla anlamını da taşıyan bir kelimeydi bu. Ve hatta Türkistan'da ve İran'da hayal oyunları diye geçen oyunlar Karagöz gibi gölge oyunları değil fakat kukla oyunlarıydı. Gölge oyunlarının Anadolu'ya ne zaman geldiği konusunda da yine farklı anlatılar var. Bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi'nin anlatısı. Çelebi'ye göre Karagöz ve Hacivat Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış birer kişi ve bu iki kişinin arasındaki tartışmalar Hayal el Zıl'a konu oluyor. Evliya Çelebi, Hacivat'ın Bursalı Hacı İvaz olduğunu söyler. 77 sene boyunca Bursa ve Mekke arasında gidip gelmiş bir kişidir. Karagöz ise İstanbulluydu. Bu anlatıya göre de Tekfur Konstantin Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin'e her yıl çeşitli hediyeler gönderiyordu. Bu hediyelerden bir tanesi de Karagöz ve Hacivat'ın deriden motifleriydi. Ve bazı pehlivanlar tarafından bu motifler hayal perdesinde canlandırılıyordu. Bu hikayede Alaaddin'in hangi Alaaddin olduğu bilinmiyor. Anadolu Selçuklu tarihinde 3 farklı Alaaddin Keykubat var. Onların da hükümdarlık yaptıkları yılları ekrana koyarım. Fakat aşağı yukarı 12. yüzyılla 14. yüzyıl arasında bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Karagöz Hacivat oyununa dair anlatılan en yaygın hikayelerden bir tanesi de Sultan Orhan zamanında Bursa'da yaptırılan bir cami hikayesi. Karagöz ve Hacivat bu caminin inşaatında çalışan iki ayrı işçiydi. Karagöz demirci, Hacivat ise duvarcıdır. İkisi arasında da her gün çeşitli atışmalar oluyor ve bu atışmaları da diğer işçiler seyrediyor, komik buluyorlar. Fakat bu eğlencelerin dozu biraz fazla olacak ki artık iş yapamaz hale geliyorlar. Bu durumda da tabii caminin inşaatı aksıyor ve Sultan Orhan da bu duruma çok sinirleniyor. Dolayısıyla da Karagöz ve Hacivat'ı idam ettiriyor. Fakat sonrasında onların idamına, ölümlerine çok üzülen padişahı görünce Şeyh Kuşları padişahın acısını biraz olsun dindirmek ister. Karagöz'ün ve Hacivat'ın deriden birer tasvirini yapar. Ardından bir perde getirir ve perdenin arkasından bir ışık yansıtarak bu tasvirleri birer çubukla oynatır ve padişah da bu temsillerin gölgelerini seyreder. Ve biraz olsun bu vesileyle acısı diner. Şimdi bu videonun biraz öncesinde Çin hükümdarı Wu'nun eşinin üzüntüsüne dair olan hikayeyi anlatmıştım. Aradaki benzerliği görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orada da hükümdarın eşi ölmüştü ve yine sarayda hükümdara yakın olan birisi hükümdarın üzüntüsünü azaltmak için eşinin temsilini, hayalini yapmıştı ve bir ışık yardımıyla bir perdede bunları canlandırmıştı. Aynı hikayeyi burada da Sultan Orhan'da farklı bir versiyonunu görüyoruz. Fakat şöyle ki bu Bursa'daki hikayede Şeyh Kuşteri'nin kim olduğunu saptayabiliyoruz. Hayal-i Zıl oyunu 14. yüzyılda Şeyh Kuşteri tarafından kuruluyor. Cevdet Kudret'e göre de Bursa'da Şeyh Kuşteri'nin adı yazan bir mezar var. Ve Kuşteri'nin adı da perde gazellerinde sık sık geçer. Hatta Karagöz oyunlarında bütün ana olayların geçtiği kısma da Kuşteri Meydanı denir. Yani aslında genel olarak baktığımızda hem Evliya Çelebi'nin yazdıklarından hem de genel halk anlatılarından hareketle Karagöz Hacivat oyununun Anadolu'da 14. yüzyıldan itibaren oynatıldığını söyleyebiliriz. Fakat 15. yüzyılda biraz daha yaygınlaşıyor ve en sık, en yaygın döneminde de 16. yüzyılda ulaşıyor. 16. yüzyılda yapılan saray şenliklerinde, saray festivallerinde Karagöz ve Hacivat oyunlarının, gölge oyunlarının oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında bazı Batı merkezli anlatılarda da Karagöz ve Hacivat oyunlarının eski Yunan'dan ve Roma mimuslarından geldiği yönünde de bir iddia var. Buna göre de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da zaten gölge oyunları oynanıyordu ve bu şekilde halk bu gölge oyunlarını öğrendi ve çeşitli kültürel dönüşümler yaşayarak bugün bildiğimiz haline geldi. Bu iddiaya göre de Hacivat karakteri mimuslardaki burnu büyük ve karnı büyük, daha kilolu olan karaktere benzerken, o mimusa
Karagöz'e benzerken Karagöz ve Kavuklu da Makkus karakterinin bir karşılığı. Tabii ki bu konuda derinlemesine araştırma yapan hiçbir araştırmacı bu iddianın doğru olduğunu söyleyemez. Çünkü yeterli kanıt yok. Yani dediğim gibi aslında Batı merkezli bir anlatının devamı olarak ele alabileceğimiz bir görüş. Peki Karagöz nasıl bir oyun? Karagöz oyunları başlıca 4 ayrı bölümden oluşuyor. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş. Oyun başlamadan önce bir göstermelik çıkar. Bu göstermelik bitki dolu bir saksı, bir fıskiye veya bir zümrüdü anka olabilir. Sonrasında da Hacivat'ın bir semai söyleyerek sahneye girmesiyle giriş bölümü başlar. Semai bitince de bir perde gazeli okur Hacivat. Perde gazelleri de dünyanın geçiciliğini anlatan, onun göründüğü gibi olmayıp aslında arkasında bambaşka yapıların da işlediğini anlatan çeşitli uzun şiirler. Bu şiirlere göre de görünen dünyaya aldanmayıp gerçek dünya için, sonraki dünya için hazırlık yapmak gerekir aslında. Bunları söyler bu şiirler. Perde gazeli bittikten sonra da Hacivat Tanrı'ya ve padişaha dualar eder, secde eder. Yani hem gökteki gücü kutsar hem de onun yerdeki temsilini kutsar. Kalkınca da Karagöz'e seslenir ve onu sahneye davet eder. Ardından muhavere dediğimiz ikinci bölüme geçiyoruz. Muhavere bölümünde Karagöz ve Hacivat arasındaki o ünlü, o bilindik çatışmalar yapılıyor. Yani kelime anlaşmazlıkları. Burada Hacivat'ı okumuş, eğitim almış bir karakter olarak görürüz. Karagöz'ü de okumamış, herhangi bir akademik eğitim almamış bir karakter ve bu iki karakter arasındaki iletişimsel bozukluk. Birinin dediğini öteki anlamaz, ötekinin dediğini diğeri. Ve bu anlaşmazlık neticesinde komik olan üretilir. Belli başlı klasik muhavere konuları var. Bunların Cevdet Kudret 60 civarı olduğunu söylüyor. Fakat tabii her zaman doğaçlamaya da yer vardı Karagöz oyunlarında. Örneğin bu muhavere kısmını uzatmak isterse sanatçı bir üçüncü karakteri daha ekliyordu. Ve üç karakter arasındaki yine dilsel anlaşmazlıklarla bir komiklik üretiyordu. Eğer bu yapılırsa buna da ara muhavere deniliyor. Örneğin bazı halk söylencelerine göre de 19. yüzyılda Tahir Efendi ve Emir Ağa'nın yaptığı muhavereler başka kimsenin yaptıklarına benzemiyordu. Çünkü onlar her zaman doğaçlıyorlardı. Yani daha önce söylenmiş olanı bir daha söylemiyorlardı. Bu vesileyle de seyircilerini hep canlı tutuyorlardı. Fasıl dediğimiz 3. bölüm ise Karagöz ve Hacivat oyununun ana bölümü. Oyunun adı da bu bölümde geçecek olan oyunla ilişkili oluyor. Örnek verecek olursak aptal bekçi, hamam, ters evlenme, kanlı kavak. Yani bu bölümde pek çok farklı karakter dahil olabilir. Çelebi, Zenne, Acem, Arap, Rum, Kürt, Laz, Ermeni gibi daha etnik kimliklerle ilgili karakterler, Küheylan Bey'i, farklı karakterler bu fasıl bölümünde yer alıyor. Ve dediğim gibi bu fasıl bölümünde eğer asıl olay, asıl komiklik hamamda gerçekleşen bir olayla ilgili ise bu Karagöz oyununun adı da hamam oluyordu. Bitiş bölümü ise Karagöz ve Hacivat arasında yapılan kısa bir konuşmanın olduğu bölüm. Örneğin fasıl bölümünde ana olay, ana karakterlerin kılık değiştirmesi sonucu gerçekleşmiş olan bir olaysa bu bitiş bölümünde kısa bir konuşma neticesinde herkes ilk haline geri döner. Yani ilk kostümlerini tekrar giyerler. Bir nedenle Karagöz Hacivat'ı döver ve oyun bitişe doğru gider. En sonunda oyunu bitiren hamle ise arkadaki yani perdenin arkasındaki ışığın söndürülmesi olur. Karagöz oyunlarının klasik dağarcığı 28 farklı oyundan oluşuyor. Yani en klasik oyunlar bunlar. Bu sayı da Ramazan ayındaki Kadir Gecesi dışında kalan günlerin sayısı. Yani her gün için yapılmış farklı oyunlar. İşte bu da Karagöz oyunlarının gelenekselleşmiş en önemli günlerinden biri. Ramazan ayı boyunca iftardan sonra bütün halka farklı bir eğlence, farklı bir güldürü sunulur. Yalnızca Kadir Gecesi'ne ayrı yapılan bir oyun yok çünkü Kadir Gecesi iftardan sonra da ibadet devam ediyor. Fakat diğer 28 gün boyunca her gün farklı bir Karagöz oyunu oynanıyor. Bazı klasikleşmiş oyunlar da var. Örneğin Ramazan'ın ilk günü mandıra oyunu oynanır. İkinci günü yani Arefe günü de meyhane oyunu oynanıyor. Ve bu meyhane oyunlarında da meyhanelerin Ramazan'dan sonra açılacağı da müjdeleniyor. Yani bu anlamda da aslında bugün belki de pek alışık olmadığımız bir durum. Karagöz oyunları da kendi aralarında iki gruba ayrılıyor. Eski oyunlar ve yeni oyunlar olarak. Eski oyunlara tam olarak neyin kaynaklık ettiği bilinmese de yeni oyunlara biliniyor. Fakat yine de yani farklı araştırmacılar, farklı tarihçiler tarafından bu oyunların kategorizasyonu da yine farklı yapılmış. Örneğin George Jacob şu şekilde 4'e ayırmış. İlki Karagöz'ün bir iş bulmaya çalışması ve Hacivat tarafından ona bir iş bulunması oyunları. İkincisi Karagöz'ün bir şekilde kendisine yasak edilen yerlere girmesi sonucu gerçekleşen olaylar.
Üçüncüsü bir dolantı, yani bir entrika içerisinde kalan Karagöz'ün durumu. Dördüncüsü de efsanelerden ve halk anlatılarından alınmış olan Karagöz oyunları. Sabri Esat ise üçe ayırıyor. İlki basit örf ve adet ve zanaat oyunları ve bu oyunlarda dolantılar, entrikalar olmaz. İkincisi ise entrikalı cemaat satirleri. Bunlar da sünnet töreni oyunları gibi oyunlar olabiliyor. Üçüncüsü de entrikalı fasıllar. Bunlarda da halk anlatıları genelde konu edilir. Ferhat ile Şirin gibi. Şimdi bir de gelin karakterlere bakalım. Karagöz ve Hacivat nasıl karakterlerdi? Sadece onlar değil, farklı bir sürü karakter var bu oyunlarda. Belli başlı en çok kullanılanlara bir bakalım istiyorum. Öncelikle Karagöz. Karagöz okumamış bir halk insanı. Bunun adı çok çizilir ve oyunlarda da bu kurucu bir unsur, onun okumamış olması. Okumuş olan kişilerin söyledikleri çoğu şeyi anlamaz, yabancı kelimeleri anlamaz. Eğer anlarsa da anlamamış gibi dalga geçer. Karagöz her işe burnunu sokar, yani bir olayda onunla ilgili bir durum yoksa bile her zaman yorum yapar. Eğer olayın gerçekleştiği meydanda o yoksa pencereden laf atar, bir şekilde müdahale eder her şeye. Neşesini hiç kaybetmez ve çoğu zaman da sivri dilliliği sebebiyle işinden olur. Karagöz işsiz kaldıktan sonra da her zaman Hacivat'ın ona bulduğu işlere giriyor. Yani en nihayetinde Karagöz'ün gerçek bir insan olup olmadığı kesin kanıtlanmış bir durum değil. Fakat çoğu zaman herkes onun çingene olduğu konusunda hemfikir. Hatta Cambazlar adlı Karagöz oyununda Karagöz düşüp öldüğü zaman onun cenazesini çingeneler kaldırır. Yine oyunlarda Karagöz'ün kullandığı kelimeler ve ağız yapısı da çingenelerinkine çok benzer. Karagöz'ün çoğu zaman demirci olarak betimlenmesinde de yine çingenelerin çok yaygın bir şekilde demircilikle uğraşması arasında bir bağlantı kuruluyor. Bunun yanında Karagöz'ün küçük burjuva bir aileye de mensup olduğu söylenir. Hacivat ise okumuş, medrese diliyle konuşan, her türlü bilim ve sanattan az çok anlayan, görgü kurallarını her zaman dikkate alan ve bir şekilde her ne olursa olsun hep kendi çıkarlarını ön planda tutan birisi. Biraz afyon kullanır, herhangi bir işte kol gücüyle çalışmaz, o bir şekilde aracılık yaparak para kazanır. Yine Hacivat'ın da gerçekten yaşayıp yaşamadığı net olarak bilinmiyor. Fakat bu iki karakter birbirlerinin zıttı olarak çiziliyorlar. Ve Karagöz oyunlarındaki komik olan, güldüren yapı da bu iki karakterin zıtlığından doğuyor. Yani okumamış bir halk insanıyla okumuş ve bir şekilde her konuda kendi çıkarlarını ön planda tutan bir insan. Çelebi karakteri ise bazı oyunlarda zengin biriyken bazı oyunlarında o kadar zengin olmasa da kadınların sırtından geçilen bir jigolo olarak resmedilir. Cevdet Kudret'e göre de zamparadır. Karagöz oyunlarındaki bütün kadın karakterlere zenne deniliyor ve bu kadınların çoğu da hafif meşrep, yosma, eve adam getiren olarak resmediliyor. Karagöz ve Hacivat'ın kızları ve eşleri de her zaman bu kategoriler dahilinde ele alınıyor. Bu durum aslında bize Osmanlı'daki ataerkil yapının da nasıl oyunlara sızdığını gösteriyor. Hatta sızmak biraz az kalır. Oyunların kurucu unsurlarından biri. Çünkü zenneler Karagöz oyunlarında en çok kullanılan karakterlerden biri. Yani burada da yine görüyoruz ki bu sadece bir eğlence biçimi değil, toplumsal olanın da yeniden üretimi. Karagöz oyunlarında çoğu zaman kadınlar ya kurnaz ya bir şekilde erkeği baştan çıkaran ya bir dolandırıcılık yapan ya da bunların hiçbirini yapmasa da erkeğin kurduğu herhangi bir düzeni bozan karakterler. Yani en çok kullanılan karakterlerden biri de olmaları sebebiyle kadınlar, zenneler hem mizahın hedefi haline geliyor hem de birer arzu nesnesi. Yani kritik olan nokta karakterlerden değil tiplerden söz ediyor olmamız. Ve bütün bu tipler de seyredenin hazzına göre şekillendiriliyor. Bunun dışında yine Karagöz oyunlarında farklı karakterler var dediğim gibi. Örneğin Tiryaki sürekli sarhoş olan bir karakter. Bebe Ruhi cüce ve yaygaracı olan bir karakter. Tuzsuz Deli Bekir, deli, sarhoş gibi farklı karakterler var veya Külhan Bey'i. Külhan Bey'i örneğin elinde sürekli şarapla sahneye çıkar. Türk karakterler Kastamonulu, Kayserili gibi memleketiyle de öne çıkarılan karakterler olabiliyor. Bunun yanında ayrıca Laz tipi, Kürt tipi, Yahudi, Ermeni, Arap gibi yine farklı tipler de var. Yani burada başta da değindiğim o iktidar estetiği kısmını aslında bu tiplerde görmüş oluyoruz. Yani yalnızca baskıyla kendini var eden değil ama neye güldüğümüzü de şekillendiren olgular bunlar. Hatta sadece şekillendiren değil fakat onları yeniden ve yeniden üreten.
üreten. Karagöz perdesinde de bu iktidar estetiğinin toplumsal hayattaki karakterlerin tipleştirilmesi üzerinden okuyabiliyoruz. Aslında bu karakterler bazı kimliklerin karikatürleri haline geliyor. Dolayısıyla da onu seyreden seyirci kimin kim olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyor ve onun zaten o şekilde olmasına gülüyor. Yani Külhan Bey'in şarapla sahneye girmesinden onun sarhoş bir karakter olduğunu ve birazdan sarhoşluğuyla olayları farklı bir yöne çevireceğini bilir. Şimdi benim merak ettiğim bir nokta da hal böyleyken bugün burada yapılan bir Karagöz Hacivat temsilinde bu estetiği fark edip ona karşı ve alternatif bir yapı sunulabilir mi? Bu açıkçası benim oldukça merak ettiğim bir soru. Bugün tabii ki de geleneksel Karagöz Hacivat oyunlarını seyretmesi oldukça keyifli. Hatta bu konu için açıklamalara Karagöz Derneği'nin de linkini bırakacağım. Türkiye turneleri de yapıyorlar. Belki bulunduğunuz şehirde denk gelirsiniz ve onları seyredersiniz. Ben de yakın zamanda takibe aldım. Bir şekilde denk getirip gitmek için bekliyorum. Fakat bunun yanında daha çağdaş olanı nasıl yapılabilir? Mümkün olabilir mi? Nasıl denemeler yapılmış? Bu da yine merak ettiğim başka bir konu. En nihayetinde Karagöz oyunu güldürü amaçlı yapılan bir oyun. Yani konuları birbirinden farklı olsa da temel olarak komik olmayı önemsiyor. Fakat yine de örneğin 18. yüzyılda yapılan bazı politik eleştirilerle, yani oyunun içerisinde yapılan politik eleştiriler ve hicivler nedeniyle belli dönemlerde ve belli bölgelerde oyunun yasaklandığı da biliniyor. Yani o kadar da aslında yaygın etkisi olan bir oyundu. Yine de bu yasaklanması kısa bir dönem aslında ve yalnızca işte sultana yapılan bir politik bir hiciv, bir komik şaka sebebiyle iptal ediliyor ve yasaklanıyor. Sonrasında ise sultan hariç başka kimse kurtulamıyor aslında Karagöz oyunlarındaki hicivlerden. Sadrazamlarda, şehzadelerde ya da askerler, yani hepsi bir şekilde paylarını alıyorlar. Fakat en son Kıbrıslı Mehmet Paşa'ya yapılan bir hiciv neticesinde artık devlet görevlilerinin oyunlara konu edilmesi yasaklanmış. Karagöz ve Hacivat oyununun hem kökenlerini konuştuk hem de bugün nasıl potansiyelleri olabilir? Buraya dair bir soru işareti eklemiş olduk diyelim. Bu soru işareti benim şu an için en çok ilgilendiğim konulardan biri. Dolayısıyla bu konu hakkında sizin de görüşleriniz, fikirleriniz varsa yorumlara beklerim. Belki önerileriniz varsa bir film olabilir, bir video art olabilir ya da bir tiyatro oyunu. Yorumlara onu da eklerseniz ben de takibe almak çok istiyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.